Merhaba sevgili arkadaşlar, Bir Yumakla Gelenler YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bu önümde görmüş olduğunuz etek modelinin yapımını anlatmaya çalışacağım. Elimden geldiğince en kolay şekilde sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Eteğimiz lastik kısmından itibaren başlıyoruz. Bel kısmından itibaren başlıyoruz. Burada bir lastik modeli yapıyoruz. Daha sonrasında beden kısmını örüyoruz. Kaç santim yapacaksak, eteğimizin uzunluğunu kaç yaşa göre yapıyorsak, şöyle size bir liste hazırladım. Etek boyu ve bel çevresi diye. İsterseniz ekran görüntüsü alın arkadaşlar, sizin için kolaylık olacaktır. Ben 1-2 yaş için hazırladım. Bel çevresi 48 santim, etek boyu da 25 santim olacak şekilde yaptım arkadaşlar. Siz de buradaki yaşlara göre ayarlayabilirsiniz. 25 santim eteğin boyu 25 santim olacaktı. 22 santimlik bir uzunluk yaptım. Daha sonrasında en alttaki kat kısmını yaptığımda 25 santime denk gelmiş oldu arkadaşlar. O yüzden siz de örnek veriyorum 28 santim yapacaksanız 25 santim yapıp sondaki bu kısım 3 santime denk geliyor. Onunla birlikte eteğinizin boyunu tamamlamış olacaksınız. Evet, malzemelerim: akrilik ip kullandım. Yazın kullanacaksanız eğer siz koton iplerle, bambu içerikli iplerle yapabilirsiniz bu eteği. Ben 330 metrelik bir ip kullandım. Bir ipten çıktı arkadaşlar. Bu kısımlarına böyle renkli çalıştım. Yine aynı akrilik ipten 330 metrelik akrilik bir ip kullandım. Tığ olarak da 3 milimlik bir tığ kullandım. 5 numara 3 milimlik bir tığ kullandım arkadaşlar. Evet, bu şekilde malzemelerim. Şimdi isterseniz videonun yapımına geçelim. Eteğimizin yapımına geçelim. Geçmeden önce küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Yorumlarda beğeni ve yorumlarınızla da destek olursanız gerçekten çok sevinirim. Daha fazla videoların gelmesi için bu bizim için önemli. Hepinize kolay gelsin. Evet arkadaşlar, şimdi etek modelimizin yapımına geçiyoruz. Ben ilk başta bel lastiği kısmına hazırladım. Bakın, şöyle oldukça esneyen bir lastik olduğu, kesinlikle giyerken hiçbir rahatsızlık vermeyecek şekilde. Şimdi bunu nasıl yaptığımı sizlerle paylaşacağım. Şöyle küçük bir parçada yapacağım arkadaşlar. Şimdi öncelikle şöyle ipimizi alıyoruz. Tığımızı da alıyoruz. Zincirler çekeceğiz. Ama zincirlerimizi çekerken de mümkün olduğunca gevşek çekmeye çalışacağız. Yani esneyen zincir olacak. Hani çok böyle boşluklu değil de daha esneyen bir zincir olmasına dikkat edeceğiz. Bakın, şöyle hafif uzatıyorum. Uzatarak zincirlerimi çekiyorum. Hem boşluk olmayacak hem de bakın esneyen bir zincir olacak. Şöyle hafif uzatarak zincirlerimizi yapıyoruz. Yani elimizi oldukça serbest bırakıyoruz. Sıkmıyoruz elimizi. Bu şekilde ilerliyoruz. Çok hafif şu tığımızdaki ipimizi uzatıyoruz ve ilerliyoruz. Evet. Kaç santim yapacağım derseniz arkadaşlar, bebeğinizin, yapacak olduğunuz çocuğun beli kaç santimse ona göre, yani kaç yaşa göre yapacaksanız ona göre yapmanız gerekiyor. Şimdi şöyle bel çevresi, ben şöyle küçük bir liste hazırladım. İsterseniz ekran görüntüsü alın arkadaşlar. Sonrasında kolaylık olsun. Şöyle gözüküyordur umarım. Evet. Şimdi bakın, ben 1-2 yaş için hazırlayacağım eteğimi. 48 santim bel çevresi olarak hazırlayacağım. Siz buradaki yaş gruplarına göre bel çevresini hazırlayabilirsiniz. Bunlar da eteklerimizin boyu, yani kaç santim eteğimizi yapacaksak uzunluğunu ona göre ayarlıyoruz arkadaşlar. Evet. Şimdi ben 48 santimlik bir bel çevresi hazırladım ve ölçerken de biraz çekerek ölçmenizi tavsiye ederim. Eğer çekmeden ölçerseniz bakın zaten esniyor arkadaşlar. Eğer çekmeden ölçerseniz çok bol olur. O yüzden çekerek ölçmenizi tavsiye ederim zincirinizi. Şimdi çünkü zincirimizi de oldukça bol çekiyoruz. Gevşek çekiyoruz. Hiç elimizi kasmadan güzelce bu şekilde ilerliyoruz. Bakın. Evet, ben çekmiş olduğumu varsayıyorum. Yani 48 santimlik bir zincir çektiğimi varsayıyorum. Birleştiriyorum halkayı. Şöyle dümdüz olacak, bakın. Ters birleştirmeyin. Hemen zincirimizin şöyle düz kısmıyla birlikte birleştiriyoruz.
kaydırmayla birleştirdim. 2 tane zincir çekiyorum. Bu şekilde dip kısmına bir tane trabzan yapıyorum. Daha sonra her bir zincirime, bakın her bir zincirime birer tane trabzan yaparak ilerliyorum. Sıkı örmeyin. Öyle güzel, gevşekçe bir zinciriniz olsun. Bakın arkadaşlar, görüyor musunuz nasıl esniyor? Trabzanlarımızı çekerken de çok sıkı örmeyelim. O zaman eteğimiz yumuşak değil, böyle kabuk gibi çok sert bir etek olacaktır. O yüzden bunlara da dikkat edelim. Evet. Şimdi tüm zincirimi bu şekilde trabzan yaparak ilerliyorum. Sıra sonuna kadar geldim. Bu başta çekmiş olduğumuz zincirimizin tepe noktasıyla birleşimimizi yapıyoruz arkadaşlar. Bu şekilde. Şimdi bir tane zincir çekiyorum. Bakın ilk trabzanım var hemen altta. Şöyle göstereyim bu. Şöyle yakından tutalım. Şu şekilde alttan gelerek biraz daha yakınlaştırdım kamerayı. Evet, bakın ilmeğimi şöyle alttan gelerek alıyorum, lastik yapıyorum burada, trabzanımı yapıyorum. Şimdi sıradakini arkadan öne doğru geliyorum, onun üzerinden alıyorum tığımı, ipimi ve trabzan yapıyorum. Yanındakini bu şekilde bakın alttan trabzanımızın alt noktasından geliyorum, trabzan yapıyorum. Sıradakine alttan, bakın arka taraftan geliyorum, trabzanın üzerinden tekrar arkaya gidip ipimi alıyorum. Bunu da üstten, bakın tığım üstte, bunun hemen altından bu şekilde alıyorum. Bu sefer arka taraftan geliyorum öne doğru, ilmeğimin üzerinden alıyorum. Evet, sanırım anlaşıldı lastik arkadaşlar. Şimdi sıra sonuna kadar gelelim. Sıra sonuna kadar geldim. Şu başta bir tane zincir çekmiştik. Hemen onunla birleşimimi sağladım. Yine bir tane zincir çekiyorum. Şimdi bakın şu önde kabartı olarak duranları yine bu şekilde ön taraftan ilmeğin altından boşluktan giriyorum ve alıyorum, trabzan yapıyorum. Arka tarafta kalanları da şöyle arkadan öne doğru geliyorum, üzerinden şu şekilde alıyorum. Öndekini önden, arka tarafta kalanı arkadan bu şekilde alıyorum. Bakın öndeki ilmeğimi önden alıyorum, arka tarafta kalan ilmeğimi de arkadan alıyorum. Lastiklerimizi bu şekilde ilerletiyoruz. Kaç sıra örmüşüm? Şöyle 1, 2, 3, 4 ve 5 sıra ördüm arkadaşlar. Kaç santim olmuş? Onu da yine sizinle paylaşayım. Şöyle bakalım. 4 santim bir ölçümüz olmuş. Şimdi geçiyoruz alt kısma. Burada ne yapacağız? Şöyle göstereyim. Şimdi burada çakma trabzanla ilerleyeceğiz. Şöyle bir tane zincir çektim, hemen dip kısmına çakma trabzan yapıyorum. Eğer derseniz ki ben dümdüz ilerlesin, hani eteğim, hiçbir artırma yapmadan ilerleyin, ama ben çok hafif bir açılma istiyorum. O yüzden her 10 tane ilmekten sonra bir tane artırma yapacağım. Şimdi birinciyi yaptım. 2, 3, bakın çakma trabzan, ipimi doluyorum, batıyorum, tığımda 3 tane var, hepsini tek seferde çektim. İpimi doladım, battım, tığımda 3 tane var, hepsini tek seferde çektim. İpimi doluyorum, yanındaki ilmeğe şu şekilde, bakın yanındaki ilmeğe batıyorum, tığımda 3 tane var, hepsini tek seferde çektim. Kaç tane oldu? 2, 4, 6, 7,
8, 9, 10. Hatta 15 tane yapacağım arkadaşlar. 10, 11, 12, 13, 14, 15. Burada aynı yere tekrar bir tane daha çakma trabzan yapıyorum. Bir tane artırmış oldum. Yine 15 tane yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ve 15.'ye tekrar bir tane daha çakma trabzan yapıyorum. Evet, bu şekilde her 15 tane de bir artırıyorum arkadaşlar. Hiç artırmadan da yapabilirsiniz. Şimdi sıra sonuna kadar gelelim. 2, 3, 4, 5. Sıra sonuna kadar geldim. Burada ilk başladığımızla birleşimimizi yapıyoruz. Şimdi şöyle bir tane zincir çekiyorum. Bu noktaya bir tane işaretleyici takacağım arkadaşlar. Bunun sebebi de artık birleştirmeden ilerleyeceğiz. Çünkü ben o birleşimdeki özellikle eteklerde birleşim yeri gözüktüğünde böyle bir çizgi halinde gözüküyor. O görüntüyü çok sevmiyorum. Şöyle. Buradan sonra artık hiçbir birleştirme yapmadan spiral şekilde döneceğiz. Nasıl yapacağımızı size anlatacağım, göstereceğim. Şöyle. Evet, bir zincir çekmiştik. Şimdi devam ediyorum. Her bir ilmeğime bir tane çakma trabzan yapıyorum arkadaşlar. Bakın, her bir ilmeğime bir tane çakma trabzan yapıyorum. Hiçbir artırma, herhangi bir şey yok. Bu sırayı da böyle ilerleyeceğiz. Zaten örnekli kısma kadar hep bu şekilde çakma trabzanla geleceğiz arkadaşlar. Evet, şimdi isterseniz şu işaretlemiş olduğumuz yere kadar gelelim. Buradan sonrasını nasıl yapacağız sizlerle paylaşayım. Evet, şimdi sona doğru geliyorum. Şimdi şöyle, hatta bir çıkarayım, sonra takarız arkadaşlar. Size daha rahat gösterebilmem lazım. Şimdi eğer derseniz ki ben sizin dediğiniz gibi değil de birleştirerek yapmak istiyorum derseniz, şurada bakın, şu dip kısmına batmıyorsunuz. Direkt burada birleşimimi yapıyorum. Kaydırıyorum ve bir zincir çekiyorum. Dibine çakma trabzan yaparak devam ediyorum. Sıra sonunda yine birleştireceğim. Eğer benim gibi yapacaksanız çakma trabzanımızı yaptık. Şu dip kısmına batıyorum. Birleştirmeden ilerleyecekseniz eğer çakma trabzanımı yapıyorum ve daha sonrasında şu alttaki bir zincir çekmiş olduğumuz yer, bu kısım, buraya bir tane çakma trabzan yapıyorum ve her bir ilmeğime birer tane batarak ilerleyeceğim. Ama arkadaşlar, sabitleyicimizi buraya takacağız. Çünkü nerede en alt kısımda örneği hangi tarafta uygulayacağımızı anlayabilmemiz için sabitleyicimizin burada kalması gerekiyor. Burada kalacak. Bunu hiç buradan bırakmayacağız. Ve devam ediyorum şimdi. Yine çakma trabzanlarımla. Buradan sonra hiçbir şekilde birleşim yapmayacağız.
sıra sonuna kadar gelelim. Şimdi burayı yine gösteriyorum, bakın. Batıyorum. Bunun olduğu ilmeğe de batıyorum. Yani artık birleştirmiyoruz. Direkt geçiyorum o kısmı. Ama sabitleyicimiz dediğim gibi her zaman burada dursun. Bizim hangi tarafta en son örnek kısmını kuracağımızı o belirleyecek. Evet, bu şekilde çakma trabzanlarla ilerleyeceğiz arkadaşlar. Bundan sonrası hep aynı devam edecek. Şimdi şöyle göstereyim, bakın. Hafif bir, orada artırmalardan çok hafif bir açılma oldu. Yani genişleme olmuş oldu. Bu şekilde öreceğiz. Bakalım kaç sıra ve kaç santim öreceğim. Sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. O kısma kadar gelelim. Sonra örnekli kısımla devam edeceğiz. Arkadaşlar ben eteğimi tamamladım. Ölçüsünü 22 santimlik ölçü yaptım. Tam bel kısmından bitiş yerine kadar 22 santim oldu. Şimdi bakın burada şurada ilk birleştirmeyi yapmış, en son birleştirmeyi yapmış olduğumuz yere işaret koymuştuk. Tamamının hizasına geldik. Şimdi burada artık birleştirmemiz gerekiyor. Yani eşitlememiz gerekiyor. Burası buradan bir tık daha yüksek gördüğünüz gibi. Şimdi eşitleyeceğiz. Bunu nasıl yapacağız? Şöyle yandakine, bakın ipimi almadım. Yandakine batıyorum. Bir tane kaydırıyorum. Yanındakine de bir tane kaydırıyorum. İpimi doluyorum ve bu sırayı trabzan, çakma trabzan olarak gidiyoruz bu şekilde. Yani yukarıdaki sıralar gibi. Burada sadece eşitlememizi yapmış olduk. Bakın böylelikle bu tarafa geldiğimde eşitlememi sağlamış olacağım. Şimdi sıra sonuna kadar ilerleyelim. Evet, sıra sonuna kadar geldim arkadaşlar. Şimdi burada birleşimimizi yapacağız. İlk başta başlamış olduğumla birlikte birleşimimizi yapıyoruz ve bu sıradan sonra eşitlemiş olduk gördüğünüz gibi. Şimdi modelimizi kuracağız. Bunun için şöyle 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4 tane atlıyorum. Şu dibinde sayıyorum, bakın. 1, 2, 3, 4 tane atlıyorum. 5.'ye kaydırmayla bağlıyorum. Yine 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4 tane atlıyorum. 5.'ye kaydırmayla bağlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5.'ye kaydırmayla bağlıyorum. 5 zincir, 1, 2, 3, 4, 5.'ye kaydırmayla bağlıyorum. Evet, sıra sonuna kadar aynı işlemi yapıyoruz arkadaşlar. Sıra sonuna kadar geldim. Şimdi bakıyorum, 1, 2, 3, 4 tane kalmış. Hemen şunu başladığım yere takıyorum. Eğer sizin burada 4 tane kalmazsa arkadaşlar, daha az kalırsa fark etmez, onu atlayın. O şekilde ayarlayabilirsiniz bu sonucunu. Ve zincirlerinizi çekerken de sıkı çekmemeye çalışın ki eteğinizin dip kısmı toplamasın. Bakın benimkisi gayet aynı üst bedeniyle eşit oldu ve esneyebilir oldu. Eğer zincirleriniz eline sıkıysa 6 tane de çekebilirsiniz. Şimdi kaydırma ile birlikte en son buraya bakın bağlamıştık. Halkam burada. Hemen onun içerisine kaydırmayla geliyorum. 3 tane zincir çekiyorum. Ve bunun içerisine zincirim dahil 10 tane trabzan yapacağım. 2 3 4 5 6 7 8 9
ve 10. Evet, bu şekilde 10 tane trabzan yaptım. Şimdi sıradaki halkanın içerisine batıyorum ve kaydırmayla bağlıyorum. İpimi doluyorum. Yandaki halkaya geçiyorum. Buraya da yine 10 tane trabzan yapacağım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Evet, 10 tane trabzanımı yaptım. Sıradaki halkamın içerisine kaydırma şeklinde bağlıyorum. İpimi doluyorum. Yandaki halkaya 10 tane trabzan yapıyorum. İkili trabzan yapıyoruz arkadaşlar her zaman. Kaç tane olmuş bakalım. 2 4 6 8 tane olmuş. 8 9 10. Evet. Yandaki halkaya da bakın, buna da bu şekilde kaydırmayla bağlıyoruz. Sıra sonuna kadar bu şekilde ilerleyelim. Evet, bu şekilde sıra sonuna kadar geldim. En son şuraya bağlamıştım. Şimdi şuradaki başlamış olduğumuz ilk zincirimizin tepe noktasıyla bağlıyorum. Bakın bu şekilde. Şu zincirimiz birleştirdik. Şimdi 1 2 3 tane zincir çekiyorum. Hemen şöyle dip kısmına trabzan yapacağım. 2 zincir çekiyorum ve burada bir bebek yapacağız arkadaşlar. Şu şekilde bakın, 2 zincir çektim, bağladım, 2 zincir çektim. Şu kanatlar zaten gösteriyor kendini, hemen şurada tutuyorum ve bu şekilde kaydırıyorum. İpimi doluyorum, yanındakini trabzan yapıyorum. 1 2 zincir çekiyorum. Bakın hemen şurası. Buraya şu şekilde kaydırma yapıyoruz. İpimi doluyorum. Yanındakine trabzan yapıyorum. Bakın şu iki birleştirdiğimiz şu iki gözüküyor mu? Evet. Buraya tığımızı 2 zincir çektikten sonra batıyoruz. Bakın şimdi şöyle elimle sabitledim orayı. 1 2 zincir çektim ve buradan bu şekilde alıyorum. İçinden kaydırıyorum. Tekrar 2 zincir çekiyorum ve yine aynı şekilde bu ikisinden alıyorum. İçinden kaydırıyorum. 2 zincir çekiyorum. Evet, yanındakini trabzan yaptım. 2 zincir çektim. Bu şekilde kaydırıyorum. Bibiklerimizi bu şekilde bibiklerimizi yapmış oluyoruz arkadaşlar. Evet, trabzan yapıyorum. 2 zincir ve kaydırıyorum. Kaç tane oldu? 1 2 3 4 5 6 tane oldu. 8 tane olacak bu şekilde. Evet, ipimi bağlayayım. Yanındakine de yine trabzan yapıyorum. 2 zincir. Evet, bebeğimizi yapıyoruz. Kaç tane oldu? 2 4 6 ve 8. Evet. Şimdi şu sondaki trabzanımıza da şuraya da bir tane trabzan yapıyorum. Ama bebeğimiz olmayacak. Bakın, ilk başlarken burada 3 zincir çekmiştik. Onu bir trabzan olarak sayıyoruz. Onun üzerinde de bebek yok. Sonrakilerde var. Şimdi geliyoruz bu tarafa.
İpimi doluyorum yine. Şu ortaya, şunu şöyle yapayım. Bakın buraya batmıyoruz buraya. Şu ilk şuraya batmıyoruz. Şöyle çıkarayım. Evet, buraya batmıyoruz. Şu ilk trabzanımıza batıyoruz. Bakın burada trabzanımız var. Onlu trabzanımız var. Buraya batacağız arkadaşlar. Yani şu orta noktamıza, şu bağlama yapmış olduğumuz yere batmıyoruz. Direkt diğer halkamıza atlıyoruz. Şuraya batıyorum ve trabzan yapıyorum. Bunda bibik yapmıyorum. Yanındakine batıyorum. Artık bibik yapacağız. 8 tane olacaklar. 2 zincir çektim. Bu şekilde kaydırıyorum. İpimi doladım. Yanındakine batıyorum. 2 zincir. Bu şekilde kaydırıyorum. Yanındakine batıyorum. 2 zincir. Kaydırıyorum. Buradan da yine bu şekilde 2 zincir. Bu son sırayla birlikte şu anda burası son sıramız. Geri geri gideceğiz katlarımızı vermek için. Yani şuradan yukarıya doğru gideceğiz. Burayla birlikte benim eteğimin boyu 25 santimi bulmuştur arkadaşlar. Hatta daha da olmuştur, ölçeriz. O yüzden hani eteğinizin boyunu kaç santim yapacaksanız böyle 3-4 santim kadar kısa yapmanızda fayda var. Çünkü bu en son hani bu örnekli kısımla birlikte ölçüyü tamamlamış oluyor. Şimdi sayacağım kaç tane bebeğim oldu diye. Size sayarak yaparsanız yanlış yapmamış olursunuz arkadaşlar. Bakalım 2, 4, 6, 8 tanemiz var. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane oldu. Evet. Şimdi yanındakine sadece trabzan yapıyorum. Sondakine yani. Trabzan yaptım. İpimi doladım. Ve karşı diğer onluya geçeceğim. Yine bakın şuradaki bağlamaya bağlamıyorum. Oraya atlıyoruz bu ortaları. Sakın buraya batmayın arkadaşlar. Hemen yanındakine. Bu benim ilk trabzanım. Buradaki onlu trabzanın ilki. Buna trabzan yapıyorum. Bibik yapmıyorum buna. Başta ve sondaki birer trabzana bibik yapmıyoruz. Yanındakine geçiyorum. Ve ona bibik yaparak başlıyorum. 2 zincir. Ve bu şekilde bizi oluşturuyoruz. Evet, şimdi sıra sonuna kadar gelelim. Evet, sıra sonuna kadar geldik. Şimdi sıra sonunda birleşimimizi yapacağız. En son trabzanla bitirdik. Burada da 3 tane zincir çekmiştim. Onunla birlikte birleşimimizi yapıyoruz arkadaşlar. Bir tane zincir çekip sabitledim ve ipimi kesiyorum. Evet. Burası tamamlanmış oldu. Şimdi geçiyoruz üst katlı kısma. Bunun için de şöyle yapacağız. Beyaz renk ipimi aldım. Farklı bir renkle yapacağım arkadaşlar. Geriye doğru geleceğiz. Yani sıra olarak geriye doğru geleceğiz. Ben işaretleyicimi taktım. Neye göre taktım? Şimdi siz şu en sonki çakma trabzan sırasıyla yani şurayla birlikte bu orta kısmı ölçüyoruz. Kaç santim? 3 santim. Şimdi burayla da buradan da tutuyorum. Geriye doğru 3 santim bakıyorum ve işaretleyicimi takıyorum. Kaç sıra geri gidiyoruz? 1, 2, 3, 4 ve 5. sırada işlemimizi yapacağız. Şimdi burada da yine bir kurala uymamız gerekiyor. Bu yuvarlaklı yani bebekli kısımlarımız şu anda tam bu ikisinin ortasına denk gelecek şekilde ayarlamamız gerekiyor. Şimdi onu ayarlayacağım.
Şimdi şöyle yapıyoruz arkadaşlar. Bakın tam şu orta nokta, ortadaki bağlama yerini baz alıyorum. İlk trabzanla başlayacağız. 10 tane halkalarımızın içine 10 tane trabzan yaparak başlayacağız. Bunun için ne yapıyorum? O zaman şu boşluk olan kısımdan başlıyorum. Yani bağlama olan halkadan, halkanın sırasından başlıyorum. Takip ediyorum geriye doğru. Bakın aynı o şekilde bağlamamı yapıyorum burada. Şöyle katlayabilirim. Evet. Şimdi 5 tane zincir çekmiştik. 3, 4, 5. Bakın şöyle katlayacağım ve ilmeklerimizi sayacağız. Sıradaki 1, 2, 3, 4 tane atlıyorum. 5.'ye bağlayacağım. Bağlamamızı nasıl yapıyoruz? Bakın şu şekilde. İlmeklerimizi buradan takıyorum. Diğer sıradan çıkıyorum. Bu şekilde yapıyoruz arkadaşlar. Zaten aynı onun bacağına denk gelmiş olacak. Evet. Yine kaydıracak şekilde 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. 4 tane atlıyorum. Şuradayım. 1, 2 şöyle katlayarak daha rahat olacak. 1, 2, 3, 4 ve 5. Bakın buradayım. Bu şekilde. Yine kaydırarak yapıyorum. Şu alttan da takip edin. Bakın yine bacak kısmında. Yani bu alttakinin bağlama kısmına denk geldi sırası. Onlara da dikkat edelim. Zaten baştan doğru başlarsak sonrakileri de doğru gideriz. Evet, şimdi şuraya bağladık. Şöyle yine katlayalım. Kaydırarak bağlıyorum. Yine zincirlerinizi çok sıkı çekmeyin arkadaşlar. Bakın en son şu ilmeğimi yaptım. Şöyle katlarsanız dediğim gibi daha kolay olacak. Buradaydım. 1, 2, 3, 4 ve 5 buraya bağlıyorum. Parmağıyla kontrol ediyorum. Eşit. 5 1, 2, 3, 4 ve 5. Evet. 1, 2, 3, 4, 5. Yine 1, 2, 3, 4. Şöyle. Şöyle bir açalım. Bakın bu şekilde olacak. Şimdi sıra sonuna kadar ilerleyelim arkadaşlar. En son battığımız yeri saymıyorum. Yanındakinden başlıyorum. 1, 2, 3, 4 ve 5. Dediğim gibi açarak bağlama yerleri kontrol edin. Aynı hizaya gelsin. 5 1, 2, 3, 4 ve 5. 5 zincir çekiyoruz. 4 tane atlıyoruz. 5.'ye bağlıyoruz. Sıra sonuna kadar ilerleyelim. Evet, şimdi sıra sonuna geldim. Şöyle göstereyim bakın. Hemen başladığımız noktayla birleştiriyorum. Şimdi bunun içerisine şöyle kaydırmayla gelelim. Şöyle 1, 2, 3 zincir çekelim. Ve bir bakalım eteğimize nasıl olmuş diye. Evet. Evet, şimdi bunun içerisine yine buradaki gibi dolduracağız arkadaşlar. Şimdi şöyle göstereyim size, bakın. Evet. Zincirimi de sayarak 10 tane trabzan yapıyorum. 2 3 4 5 6 6
7, 8, 9, 10. Bakıyorum. 2, 4, 6, 2, 4, 6, 8 ve 10. Evet, yandaki halkamıza kaydırma yaparak bağlıyorum. Geçiyorum diğer halkaya. Yine 10 tane trabzan yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve yandaki halkamla birlikte kaydırma şeklinde bağlıyorum. Yandaki halkamıza 10 tane trabzan yapıyorum. Ama önce şöyle bir taneyi yaptım. Şöyle tekrar bakalım. Aralara denk gelmiş mi arkadaşlar? Bakın, evet. Tam şu ikisinin arasına denk gelmiş olacak. Bebekli kısmımız bunu yani ortalayacak, böyle çapraz şeklinde olmuş olacak. Üst üste değil de aralara denk gelmiş olacak. Evet. Şimdi artık devam edebiliriz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. İkili trabzanlar yapıyoruz arkadaşlar. Bu altta nasıl yaptıysak aynısını buraya da kaydırmayla bağlıyorum. Sıra sonuna kadar gelelim. Sıra sonuna kadar geldim. Şimdi sıra sonunda en son bağlamamızı yaptık. Şuradaki 3 tane zincirimizin tepe noktasıyla birleşimimizi de yapıyoruz. Evet. Şimdi 3 tane zincir çekiyorum. Dip kısmına trabzan yapıyorum. Bu 3 tane zincirimiz bir trabzan. İlkini bebek yapmamış oluyoruz. 2 tane zincir çekiyorum. Yine aynı şekilde bakın alıyorum ve kaydırıyorum. 8 tane bebek yapıyoruz. Baştaki ve sondakiler trabzan olacak arkadaşlar. Bebek olmayacak. Evet. Bu sırayı da yine bu şekilde ilerleyeceğiz. Şöyle bir tane yapıp göstereyim size yine. Altta ne yaptıysak burada da aynı işlemi yapıyoruz. Hiçbir değişikliğimiz yok. Böyle kaç katlı istiyorsanız geriye doğru o kadar yapabilirsiniz. Şimdi ben bir kat daha yapacağım. Sonra eteğimin görünüşüne göre karar vereceğim kaç katlı yapacağıma. Bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane yaptım. Evet, sondaki trabzan olacak. Buraya bağlamıyorum. Yandakinin trabzanına bağlıyorum. Bir tane trabzan yaptım. Bebek yok. Ve yanındakine trabzan yapıyorum. 2 zincir çekiyorum. Ve bebeğimizi yapıyoruz. Şimdi şu trabzanı da yapayım. Şöyle bir genel görüntüsüne bir bakalım. Ne kadar ilerlemiş. Evet. Şöyle göstereyim. Bakın tam buranın başlangıç noktasına kadar gelmiş oldu. Yani şöyle bakmış olduğunuz zaman kat kat görüntüsü olmuş oldu. Şimdi burayı da yaptıktan sonra burada kaç sıra atladıysak geriye doğru, burada da yine o kadar geriye doğru sıra atlıyoruz. Ölçebilirsiniz de yine 3 santim. Şuradan geriye doğru 3 santim sayacaksınız. İpinizi bağlayacaksınız. Ben yine pembe rengi ipimle devam edeceğim. O sırayı da o şekilde yapacağım. Eğer eteğiniz hani büyük yaş gruplarına göre yapıyorsanız arkadaşlar, bu kat sırasını istediğiniz kadar artırabilirsiniz geriye doğru. Gözünüze nasıl hitap ediyorsa. Şimdi ben bir sıra daha yapacağım. Eğer hani 4 sıra gerekiyorsa 4 sıra yapacağım. 3 sıraysa 3 sıra. En son haliyle geleceğim.
Arkadaşlar ben eteğimin katlarını hazırladım. 4 kat olarak hazırladım. Siz isterseniz daha fazla katlı da yapabilirsiniz. Ben eteğimi komple katlı olmasını istiyorum derseniz bu başa kadar katlı olarak da gelebilirsiniz. Böyle benim için 4 katlı yeterli oldu. Gayet de güzel oldu. Şimdi şu bağcıkların nasıl yapıldığını sizlerle paylaşacağım. Öncelikle şu uç yonca kısmından, papatya kısmından başlayacağım. Bunun için bir tane sihirli halka yapıyorum. Halkamın içerisine öncelikle 3 tane zincirimi çekiyorum. Halkamın içerisine zincirim dahil 4 tane trabzan yapacağım. 2 3 4. Sonrasında 3 tane zincir çekiyorum ve halkamın içerisine kaydırmayla bağlıyorum. Ve 1 2 3 tane zincir çekiyorum. Tekrar zincirim dahil halkanın içerisine 4 tane trabzan yapıyorum. 4 3 zincir çekiyorum ve halkanın içerisine kaydırmayla bağlıyorum. Şu ipi de birazcık çekerek bu sihirli halkamızı biraz küçülttük. Evet, 3 zincir çekiyorum yine. Zincirim dahil halkanın içerisine 4 tane trabzan yapıyorum. 3 zincir çekiyorum ve halkanın içerisine kaydırmayla sabitliyorum. Evet, şunu da arkadan iyice çekiştirdim ve burayı kapattım. İsterseniz buraya sonrasında yarım inciler yapıştırabilirsiniz. Şimdi zincirimizi çekiyoruz arkadaşlar. Ne bol ne sıkı olacak şekilde, böyle orta karar, bakın şu şekilde esneyecek şekilde zincirimizi çekiyoruz. Ne kadar çekeceğim zincirimi? Belli bir zincir sayısı vermeyeceğim. Siz eteğinizin bel etrafına göre, bel çevresine göre ölçerek, zincirinizi çekerek, bel çevresine göre ölçerek yapabilirsiniz. Hatta ben sonda zincirimi daha fazla yapıyorum. Yani bel çevresinden bu şekilde bağladıktan sonra daha fazla uzun bırakıyorum. Çünkü bu çiçeği yapacağım ipimi geçirdikten sonra çiçeğimi de tekrar ip takıp yapmak istemediğim için zincirimi uzun çekiyorum ve sonrasında söküyorum arkadaşlar, çiçeğimi yapabilmek için. Şimdi birazcık zincirimizi çekelim. Evet, şimdi bu kadar benim için şu an yeterli. Uzun çektiğimizi, yani uzun yaptığımızı varsayıyorum. Bel çevresinden daha uzun, bağlamasından sonra daha uzun bir şekilde yaptığımızı düşünüyorum. İpimi buradan kesiyorum. Birazcık şöyle uzunca ipimi keseceğim. Ve sonrasında da bakın şöyle göstereyim. 2 tane dış lastik, 2 tane iç lastik olacak şekilde ipimizi takıyoruz. Öncelikle orta noktasından takıyorum ipimi. Orta noktasından. Daha sonrasında 2 bu taraftan, 2 bu taraftan, 2 içten, 2 dıştan olacak şekilde takıyorum. Siz bu genişliği istediğiniz şekilde ayarlayabilirsiniz. Daha sonrasında da bu şekilde bağladıktan sonra arkadaşlar ikinci çiçeğimizi yapıyoruz. Yani en sona geldik. İkinci çiçeğimizi yapıyoruz. Söküyoruz birazcık. Diğer tarafa eşitlenecek, yani düğüm olacak şekilde söküyoruz. Daha sonrasında ipimi böyle tutuyorum. 1 2 3.'yü arkadaşlar trabzan yapıyorum. 2 3 zincirimde 4 tane trabzanım olacak. 4 3 tane zincir çekiyorum. Yine buraya kaydırmayla sabitliyorum. 1 2 3 zincir çektim. Zincirim dahil aynı yere 4 tane trabzan yapıyorum. Zincirim dahil 3 4 3 zincir çekiyorum ve buraya bağlıyorum. 1 2 3 zincir ve aynı noktaya, aynı yere zincirim dahil 4 tane trabzan yapacağım. 4 1 2 3 zincir çekiyorum ve yere kapatıyorum. Bir zincir çekiyorum. Sonrasında da makasla kestim arkadaşlar. Şimdi bu ortasında büyük bir boşluk kalacak. Bunu da yok edebilmek için şunu arkasında yürütüyoruz. Bakın. Şöyle yürüterek ilerleyeceğiz. Sonrasında da o boşluğumuzu kapatmış olacağız arkadaşlar.
hem ipimizi kaybetmiş olacağız burada, hem de bu boşluğu kapatmış olacağız. Bu şekilde ilerleyeceğiz. Bakın kapandı. Evet, şurada da bir düğüm yaparız. Evet, şöyle bir düğüm yaparız buraya. Sökülmesini engellemiş oluruz. Daha sonrasında kesersiniz bunu ve fiyonk yaptığımızda bu şekilde uçlarında küçük yoncalarımız olan bir bağcığımız oluşmuş olacak. Dediğim gibi buralara inci de takabilirsiniz. Evet, bu şekilde eteğimizi sonlandırmış olduk. Umarım rahatlıkla ve kolaylıkla modeli yapabilirsiniz arkadaşlar. Gerçekten elimden geldiğince en kolay şekilde anlatmaya çalıştım ve çok tatlı bir model oldu. Çocuklarınızın üzerinde gerçekten çok güzel durur. Bir videomuzun daha böylelikle sonuna gelmiş olduk. Kanalıma abone olmayı, beğeni ve yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Beğeni ve yorumlar bizim için çok önemli. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıkla kalın.